Merhaba, bugün sizlerle çok ilginç bir konuyu konuşacağız. Bir kurum, mesela bir üniversite sadece binalardan, dersliklerden mi ibarettir? Hayır, tabii ki değil. Her kurumun bir ruhu, bir karakteri vardır aslında. İşte biz bu görünmez ama çok güçlü bağa kurumsal hafıza diyoruz. Gelin bu konuyu Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nin hikayesi üzerinden hep birlikte keşfedelim. Hadi başlayalım. Biliyor musunuz, bütün bu hikaye aslında 2014'te verilen bir ödülle başlıyor. Ankara Çınarı. Ekranda gördüğünüz söz var ya, işte o her şeyi özetliyor. Bu ödül akademik makaleler için değil, bir kurumun hafızasında bırakılan silinmez izler içindir. Yani olay sadece makale yazmak, yayın yapmak değil. Olay bir kuruma gönül vermek, sadakat göstermek, altyapılar kurmak ve en önemlisi binlerce öğrenciye dokunarak o kurumun hafızasında derin bir iz bırakmak. Peki ama bu ünvanın ardındaki o daha fazlası ne demek? Tam olarak neyi kastediyoruz? İşte bu ödül bizi tam da konunun kalbine, temel sorumuza getiriyor. Kulağa biraz soyut geliyor olabilir. Kurumsal hafıza. Ama tam olarak ne anlama geliyor bu? Bir üniversiteyi ya da herhangi bir kurumu basit bir yapıdan çok daha fazlası yapan şey nedir? Gelin bunu adım adım birlikte açalım. Kurumsal hafızayı anlamak istiyorsak önce onun somut yansımalarına bakmalıyız. Yani nelere? Sembollere ve tabii ki insanlara. İşte Ankara Çınarı gibi ödüllerin bize fısıldadığı şey de tam olarak bu. Bu hafıza, ünvanların, etiketlerin çok ötesinde bir şey. Bir kurumun karakterinin ta kendisi. Peki, nedir bu kurumsal hafıza? Şöyle düşünelim, aslında bir kurumun DNA'sı gibidir. Onu diğerlerinden farklı kılan, ona o eşsiz kimliğini veren, hani o yazılı olmayan ama herkesin hissettiği kurallar, değerler, gelenekler, işte o birikimin ta kendisi. İşte bu tablo aradaki farkı o kadar net ortaya koyuyor ki, eğer bir üniversiteyi sadece makale basan, mezun veren bir fabrika gibi görürsek işin bütün ruhunu kaçırırız. Halbuki güçlü bir kurumsal hafıza o üniversiteyi bir ekole, yani kendine has prensipleri olan özel bir bilimsel okula dönüştürür. Peki bir kurumu sadece bir bina olmaktan çıkarıp da yaşayan, nefes alan bir okula, bir ekole dönüştüren şey ne? O güçlü kurumsal hafıza nasıl oluyor da kendine özgü bir düşünce yapısı yaratabiliyor? Gelin şimdi bu ekolün yol haritasına bakalım. İşte size harika ve somut bir örnek. Ankara Ziraat Fakültesi ekolü suya bakış açısını tamamen değiştirmiş. Onlara göre su sadece doğadan gelen bir şey değil. Hayır, su tıpkı bir makinenin parçası gibi hesaplanabilen, matematiksel ve fiziksel ilkelerle yönetilebilen bir mühendislik parametresi. İşte bu tam olarak bir ekolün düşünce yapısıdır. Bir ekolün doğuşunu aslında 3 temel adıma ayırabiliriz. Her şey, herkesin benimsediği sağlam bir bilimsel ilkeyle başlıyor. Sonrasında insanlar bu ilkenin etrafında toplanıp kuruma sadakatle bağlanıyor. Ve son en kritik adım, bu birikim bir sonraki kuşağa, yeni nesillere aktarılıyor. Ve bu sürecin bel kemiğini oluşturan şey, özellikle günümüzün bu hızlı dünyasında sıkça göz ardı ettiğimiz bir kavram, kuruma uzun yıllar adanmışlık, yani sadakat. Bu adanmışlık olmadan o hafızanın omurgası zayıf kalır ve gelenekler maalesef kolayca yok olup gider. Çok güzel. Peki bu hafıza, bu değerli birikim nesiller boyunca nasıl aktarılıyor? Sakın ha bu geçmişin tozlu raflarda kalması demek gibi anlaşılmasın. Tam tersi. Bilimsel mirasın geçmişten geleceğe taşındığı müthiş dinamik bir süreçten bahsediyoruz. Bakın bu zaman çizelgesi var ya, gelişimi o kadar güzel gösteriyor ki. Düşünün, 1989'da yazılmış bir ders kitabındaki temel fizik kanunları bugün hala geçerli. Ama işin güzelliği nerede biliyor musunuz? İşte o kurumsal hafıza sayesinde. O temel bilgi artık yapay zeka ve sensör teknolojileriyle birleşiyor ve geleceğin akıllı tarım uygulamalarını şekillendiriyor. Yani geçmiş, bugünü ve geleceği inşa eden sağlam bir temel haline geliyor. Müthiş bir şey. Peki bu aktarımı kim yapıyor? Kim bu taşıyıcılar? İşte tam burada köprü şahsiyet dediğimiz çok önemli bir kavram devreye giriyor. Bu insanlar sadece bilgiyi aktarmakla kalmıyorlar, aynı zamanda kurumun ruhunu, değerlerini, o ekol düşüncesini de yeni nesle taşıyorlar. Kısacası onlar, geçmişle gelecek arasındaki yaşayan, nefes alan köprüler. İşte tam da bu yüzden genç araştırmacılar, yeni profesyoneller aslında hiçbir zaman sıfırdan başlamıyorlar. Onlardan önce gelen o köprü şahsiyetlerin attığı sağlam temellerin üzerinde yükseliyorlar. Bilim dediğimiz şey zaten tam olarak böyle bir birikimle ilerler, değil mi?
Geçmişten, gelecekten, köprülerden bahsettik. Şimdi analizimizin sonunda odağı biraz da size, yani bu zaman nehrinde akan bizlere çevirelim. Çünkü bu miras aynı zamanda omuzlarımızda taşıdığımız büyük bir sorumluluk demek. Bu söz sorumluluğumuzu ne kadar da güçlü bir metaforla anlatıyor. Zaman geriye akmayan bir nehir. Hepimiz bu nehrin içindeyiz ve bizden öncekilerin taşıdığı o bilgi meşalesini alıp daha da ileriye götürmek zorundayız. Durmak, nehrin akışına karşı gelmek olurdu. Ve evet, bu yolculuğumuzun sonuna gelirken sizi şu soruyla baş başa bırakmak istiyorum. Çalıştığınız yer neresi olursa olsun, bir üniversite, bir şirket, belki de bir sivil toplum kuruluşu, hiç fark etmez. Sonuçta hepimiz bir büyük hikayenin parçasıyız, değil mi? Peki, siz parçası olduğunuz o kurumsal hafızaya ne katacaksınız? Sizin bırakacağınız iz, sizin mirasınız ne olacak?